Sevgili gönül dostları, bu menkıbede Piri Türkistan Ahmed Yesevi Hazretlerinin kurumuş bir kuyuyu nasıl suyla doldurduğunu, çaresiz görünen bir yerde rahmetin ve bereketin nasıl açıldığını dinleyeceğiz. Bu hikaye yalnızca bir kuyunun değil, kurumuş bir gönlün de yeniden dirilişidir. Menkıbeye başlamadan önce bu kerametin daha çok gönle dolması için videoyu beğenir, abone olur ve yorumlarda bu duaya bir damla niyet eklersen belki senin niyetin bugün bir başka kalbin susuzluğunu giderir. Şimdi hikmete kulak verelim. Artık hiçbir şey kalmadığını hissettiğin oldu mu? Hani bir kuyuya bakarsın, dibi görünür, taşı toprağa kurudur, ne ses verir ne umut. İnsan da böyledir bazen. İçine bakarsın, dua bitmiş, sabır tükenmiş, umut çekilmiş gibidir. Ve kendi kendine dersin ki, buradan artık bir şey çıkmaz. Ama bil ki, en derin rahmet, en kuru görünen yerde gizlenir. Bu menkıbede, Piri Türkistan, Ahmed Yesevi'nin tamamen kurumuş bir kuyunun başında nasıl bir hikmeti açığa çıkardığını ve çaresizliğin nasıl berekete dönüştüğünü dinleyeceksin. Ve yolculuğun sonunda daralan rızka, kuruyan umuda okunan bir dua kalbine serin bir su gibi inecek. Rivayet olunur ki, Türkistan bozkırında güneş günlerdir aynı yerden doğuyor, aynı sertliğiyle toprağın üzerine çöküyordu. Yağmur unutulmuştu. Bulutlar uzak diyarlara göç etmiş, rüzgar bile serinliğini esirgemişti. Köyün ortasında bir kuyu vardı. Yıllardır insanlara su veren, çocukların başında toplandığı, testilerin dolduğu o kuyu şimdi suskundu. İçine eğilip bakanlar yalnızca kuru taşları görüyordu. Ne bir damla, ne bir serinlik, ne de yankı. Sanki kuyu bile artık bende bir şey kalmadı demek ister gibiydi. İnsanlar sırayla geldiler. Kimi kovasını indirdi, kimi sadece baktı. Ama her seferinde aynı sessizlikle geri döndüler. Susuzluk yalnızca dudaklarda değildi. Gönüller de kurumuştu. Bir yaşlı adam dizlerinin üzerine çöktü. "Bu kuyu kuruduysa bizim de ömrümüz kurudu," dedi. Bir kadın çocuklarını yanına çekti. Onların gözlerine bakamamaktan utandı. Dervişler başlarını eğdi. Çünkü bu yalnızca bir su meselesi değildi. Bu ümidin çekilmesiydi. O gün köyün en sessiz vaktinde insanlar çaresizlikle kuyunun başında toplanmışken uzaktan tanıdık bir sükûnet yaklaştı. Adımları ağır değil, acele değil ama kararlıydı. Piri Türkistan Ahmed Yesevi Hazretleri kuyunun başına geldi. Güneş hala yakıyordu. Toprak hala suskundu. Ama onun gelişiyle sanki zaman yavaşladı. Kuyunun içine baktı. Uzun uzun. Sonra başını kaldırdı ve sessizlik daha da derinleşti. Piri Türkistan Ahmed Yesevi Hazretleri kuyunun ağzında bir süre sessiz kaldı. Ne konuştu, ne dua etti, ne de bir şey istedi. Sadece baktı. Sanki kuyunun dibinde değil de insanların kalbinde ne kadar boşluk kaldığını ölçüyordu. Sonra yavaşça diz çöktü. Eliyle kuyunun taşlarından birine dokundu. Taş sıcaktı. Güneşin yükünü taşıyordu. Etrafındaki insanlar şaşkınlıkla bakıyordu. "Efendim," dedi içlerinden biri, "bu kuyu kurudu. Günlerdir su yok, artık buradan bir şey çıkmaz." Yesevi Hazretleri başını kaldırdı. Bakışı sert değildi ama sözleri ağırdı. "Bir yerden su çekildiyse orada rahmet bitmiş değildir. Sadece sabır imtihanı başlamıştır." Sonra avucunu kuyunun içine doğru uzattı. Ama su arar gibi değil, emanet bırakır gibi. Dudakları kıpırdadı. Sözleri herkesin kulağına ulaşmadı. Ama kalplere değdi. O anda kuyunun dibinden çok hafif bir ses geldi. Ne su sesi, ne taş sesi. Sanki derinlerden gelen ince bir nefes. İnsanlar irkildi.
Birbirlerine baktılar. Yesevi Hazretleri başını hafifçe eğdi ve şöyle dedi: "Henüz görmediniz ama duydunuz." Sonra kuyunun kenarından bir taşı aldı, avucunda tarttı ve yavaşça kuyunun içine bıraktı. Taş düştü. Bir süre sessizlik oldu. Derken çıp, kısa, net, tereddütsüz bir damla, bir tek damla. Ama o damla taştan değil rahmetten düşmüştü. İnsanların kalbi titredi, gözler büyüdü. Kimse konuşamadı. Çünkü herkes anladı. Kuyu hala kuruydu ama artık ölü değildi. Taşın düştüğü yerde bir sessizlik daha oldu. Ama bu sessizlik biraz önceki gibi kuru değildi. Kuyunun içinden ince ince bir ses yükselmeye başladı. Önce tereddütlü, sonra kararlı, sonra durdurulamaz. Sanki yerin altındaki damarlar uykudan uyanıyordu. Bir damla daha düştü, sonra bir tane daha. Derken taşların arasından ince bir su çizgisi süzüldü. İnsanlardan biri eğildi. "Bakın," dedi fısıltıyla. O çizgi bir an durdu. Sonra genişledi ve bir anda su yükselmeye başladı. Kuyunun dibi doldu. Taşların arasından serinlik yayıldı. Toprak koyulaştı. Hava ferahladı. Sanki bozkırın kalbi derin bir nefes aldı. Su önce sessizce yükseldi. Sonra taşlara vura vura kuyunun duvarlarını yıkamaya başladı. İnsanlar şaşkınlıkla geri çekildi. Bir kadın ağladı, bir çocuk güldü. Bir yaşlı adam ellerini göğe kaldırdı. "Şükürler olsun," dedi. Pir-i Türkistan Ahmet Yesevi Hazretleri kuyunun başında dimdik duruyordu. Yüzünde ne şaşkınlık vardı ne de gurur. Sanki bu olan olağan bir şeymiş gibi. Su kovalarla çekildi. Testiler doldu. Avuçlar yıkandı. Dudaklar serinledi. Ama asıl dolan testiler değil, gönüllerdi. Yesevi Hazretleri kalabalığa dönüp sükunetle şöyle buyurdu: "Kuru sandığınız yer sadece sabrınızı ölçüyordu. Rahmet vakti gelmeden kendini göstermez. O gün kuyudan sadece su çıkmadı. İnsanların içinden umut çıktı, tevekkül çıktı, şükür çıktı ve herkes anladı ki en derin bereket en kuru görünen yerde saklanır." Şimdi sen bunu kendin için düşün. Bazen hayat da bir kuyu gibi olur. İçine bakarsın. Ne ses vardır, ne serinlik, ne de umut. Dualar bitmiş gibi gelir. Çareler tükenmiş gibi görünür. Ve insan kendi kendine şunu söyler: "Buradan artık bir şey çıkmaz." Ama hakikat şudur: kuru görünen her yer rahmetsiz değildir. Sadece vakti gelmemiştir. Yesevi Hazretlerinin kuyunun başında öğrettiği hikmet şudur: sabır çekilmeden bereket görünmez. Tevekkül olmadan rahmet açılmaz. Sen vazgeçtiğini sandığın yerde Hak senin için hala bir kapı tutuyor olabilir. Sen bitti dediğin anda rahmet henüz hazırlığını tamamlamamış olabilir. Unutma, bir damla bir ömürlük susuzluğu bitirebilir. Ama o damla ancak sabırla bekleyene görünür. Bu yüzden kalbin kuruduğunu sandığında kuyunun başını terk etme. Başını eğ, niyetini tazele ve şunu hatırla: rahmet acele etmez ama asla gecikmez. Ey yerin altındaki suları yürüten Allah! Ey taşın altından rahmet çıkaran, kuru sandığımız yerlerde bile bereket saklayan Rahman! Bizim de içimize eğil. Kurudu sandığımız gönüllerimize bak. Ses vermediğini düşündüğümüz dualarımıza merhametle yönel. Ey Rabbimiz! Rızkımız daraldığında bizi umutsuzluğa düşürme. Kapılar kapandığında sabırdan ayırma. Kuyumuz kurudu sandığımızda bize aceleyi değil tevekkülü öğret. Bir damlayı küçümsememeyi, rahmeti vaktiyle beklemeyi nasip eyle. Kalbimizdeki taşları yumuşat, korkularımızı serinlet, dertlerimizi suya dönüştür. Ey bereketi dilediğine veren Allah! Kuru görünen her işimizi, daralan her yolumuzu
tükenen her umudumuzu rahmetinle yeniden dirilt ve bizi kuyunun başını terk etmeyen, sabırla bekleyen, şükürle karşılayan kullarından eyle. Amin. Eğer bu menkıbe içindeki kör kuyuya bir taş olup değdiyse, artık kalmadı dediğin bir yerde yeniden bir damla hissettirdiyse, şimdi bir an dur. Kalbinden geçen o niyetle bu duaya sen de eşlik et ve ardından yorumlara bir cümle bırak. Belki senin niyetle yazdığın o söz, bugün kuyusunun başında bekleyen bir gönle rahmet olur. Bu hikmet yolculuğunun sürmesini istersen, beğeninle bu duaya şahitlik et. Abone olarak bu menkıbelerde bizimle yürü. Ve sen de bu duayı oku, paylaş sevdiklerinle, kuruyan gönüllere bir damla olsun niyetiyle. Piri Türkistan, Ahmet Yesevi'nin hikmetinden bir sonraki payımıza düşeni almak üzere, bir sonraki menkıbede buluşmak dileğiyle.